HRD bünyesinde neler yapıyorsunuz? Biraz önce bahsettiğiniz o çatı altında neler yapıyorsunuz? Hedeflerinizde neler var? Ne kadarını başarabildiniz? Türkiye'den sonra tabii ki ikinci önceliğimiz Yunanistan. Yunanistan'a da Hı geçen hı, muhacir arkadaşlarımız var. Ben de 10,5 ay kaldım. Ailem 1,5 yıl kaldı orada. Onların yani onlar için ne yapabiliriz? hı hı, Onların orada rahat etmesi için, ilaçlarına vesairelerine ulaşmak için, eğer bize ulaşmışlarsa tabii ki, hı hı, oradaki insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaştıklarımıza da işte sizin için ne yapabiliriz diyoruz. hı hı, Böyle bir derdimiz var. Genel olarak faaliyetlerimiz, konuşma kulübümüz var Almanca. Kendi hı hı, aramızda böyle bir kulüp oluşturduk. Almancamızı geliştirmek için, çünkü çok önemli, bulunduğumuz yerde değil. Sonra kitap okuma kulübümüz vardı. Her ay bir kitap okunuyordu ve herkes o kitaptan neler anlamış, neler kendi süzgecinden geçirmiş paylaşıyordu. Bu sene de onu değiştirdik. Film kulübü yaptık ama film kulübünde hı şöyle hı. bir problemle, yine bir engelle karşılaştık. Her filmin betimlemesi yok. Görme engelli arkadaşlarımız her filmi maalesef izleyemiyor. Buradan inşallah sinemacı e, abilerimize, ablalarımıza, yani filmler yapılırken betimlemeyle Hı alakalı hı. böyle bir çalışmalar olsa. Mesela kitapla alakalı bir yayın evinden birisine ulaşmıştım. Demiştim ki, rica etmiştim. Yani biz demeden Hı hı. siz bir kitap oluşturur oluşturmaz hemen onun şeyini de çıkartsanız, sesli versiyonu da çıkartsanız, böyle arkadaşlarımızı düşünerek diye. Hani böyle bir şey oluşturma, hmm, ne denir ona? Farkındalık Yani, oluşturma bak. Biz de varız yani. evet, Böyle esas insanlar da var meselemiz yani. bu galiba. Esas meselemiz Evet. farkındalığı daha görünür hale getirebilmek. Mesela Pınar kardeşimizin bahsetmiştiniz siz yayından önce. Hani bir etkinliği seyretmeye gidiyor ama etkinliğe işte aracıyla giremiyor. Gönül koyuyor. Hani ben bir Türkçe olimpiyatı seyretmeye geldim ama ben nasıl geçeceğim? Neden beni düşünmediler? Evet, bu farkındalığı oluşturmak lazım. Yani hemen her tarafta, sadece devletler nezdinde değil, sivil toplum örgütleri içerisinde, sadece Türkiye'de değil, Amerika'da, Kanada'da, hemen her yapıda. Ve bunun için neler yapıyorsunuz? Sosyal medya çalışmalarınız var mı? YouTube yayınlarınız var mı? Şimdi YouTube yayınımız var. Belki Hı hı, paylaşılabilir. Burada YouTube var. İnternet sitemiz var. Yeni oluşturduk. İnternet sitemizde de bunları paylaşıyoruz. Twitter hesabımız var. Instagram hı hı, hesabımız var. Sosyal medyada sesimizi duyurabilmek için. İşte Mor Oda etkinlikleri yapıyoruz. Yine bir WhatsApp grubumuz var. Bu WhatsApp grubumuzda bilgi hı hı, alışverişi yapıyoruz. Yani mesela bir arkadaşımız bir olay yaşadı, bir çözüm buldu. O çözümünü paylaşıyor. Veyahut da bir başkası problem yaşadı. Diyor ki, ben şu şehirdeyim, şöyle bir mağduriyetim var. Var mı bu tecrübeyi yaşayan? Biz hemen oradan hı hı, bilenler, yaşayanlar varsa onu hemen orada şey yapıyor, ilgileniyor. Yani bu da bir kişinin bile hayatını kolaylaştırsak biz amacımıza ulaşmış kabul ediyoruz. Ama umuyoruz ki, istiyoruz ki herkes yani bu şeyden hı hı. faydalansın yani. Maddi manevi seminerler yapıyoruz. Yine bugün işte katılamayan Arzu Çok güzel. ablamız bu Hı konuda çok profesyonel. Ee, Engellilerle nasıl davranılır, onlara nasıl yardımcı olunur, farkındalık nasıl oluşturulur seminerleri yapıyor. İsteyenler varsa böyle bölge bölge olabilir, kanallarda olabilir. Bu seminerleri Arzu abla yapabilir. Hani farkındalık hı, hı oluşturmak için. Yani ben bir engelli babası olduğum halde o semineri izlediğimde çok eksiklerimin olduğunu gördüm yani. Ee, hı, hı. Yani hiçbir engelliyle karşılaşmayan bir insanın bence çok faydalanacağını düşünüyorum. Maddi manevi yine seminerler yapıyoruz. Buradan Profesör Doktor Yunus Serin abiye çok teşekkür ediyoruz. Bizimle 1,5 yıl geçirdi böyle. Hı Bizi hı. destekledi. Vaktini verdi. Bizim amacımız
biz buradayız demek. Yani bir varoluş problemimiz var bizim. Varoluş problemimiz var. Biz yokmuşuz gibi davranıyor insanlar. Görünmezden geliniyoruz biz. Hani Hı hı. toplumda biz de varız. Yani birlikte yaşıyoruz. O zaman ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Yani nasıl bir e, plan program yapılırken işte bayanlar ayrı düşünülüyor, çocuklar ayrı düşünülüyor. Bu bir realite ise engelliler de bir realite, bu özel insanlar da bir realite. Onların da ona göre ayarlanması, düşünülmesi gerekiyor diye ümit ediyoruz. Yani biz gittiğimiz zaman ya bize burası uygun değil, şöyle yapsaydınız, işte biz şuraya geçebilir miyiz demek istemiyoruz artık yani. Bunlar önceden düşünülse zaten bizim Hı hı. yeterince malum problemlerimiz oluyor. En Problemler azından var, bizim evet. işlerimizi kolaylaştırırlarsa çok seviniriz. İkinci amacımız bu da tabii farkındalık oluşturmayla alakalı. Yardım Hı hı. öznesi değiliz biz yani. Biz hak Hı hı. öznesi haline gelmek istiyoruz. Yani bu bizim hakkımız yani. Hem uluslararası Hı hı. hakkımız hem vicdani hakkımız. Bunu almak için mücadele ediyoruz. Biraz önce dediniz ya hani hak mücadele devam ediyor diye. Hı hı. Yine bugün İsviçreli dernekte görüştüğümde bayan dedi ki bana sen dedi duvara karşı savaşıyorsun dedi bana. Yani Ne işte demek o ya? biz bu duvarı aşmaya çalışıyoruz yani. Yani Hı hı. olmayacak bir şey için uğraşıyorsun. Yani İsviçre'yi sen mi değiştireceksin demek istiyor büyük ihtimalle. Hı hı. Burada bir tane engelli milletvekili var. O da böyle küçükken çok uğraşmış değiştirmeye. Hatta işte şimdi milletvekili oldu bu sene. Ailesi bile şey yapmış yani yapamazsın ne gerek var falan diye. Hı hı. Dedim normal ama yaptıktan sonra da iyi ki yaptın çok güzel oldu diyorlar dedim. Evet diyor. Yani biz bu duvarı aşmaya çalışıyoruz. Bizim önümüzde duvar olmasınlar yani destek olsunlar istiyoruz. Diğer bir şey bunu söyledim ama tekrar söylemek istiyorum. Çünkü hayatta çok Bilmiyorum. yaşadığımız bir şey. Erişilebilir etkinlik istiyoruz biz. Erişilebilir. Ne demek bu Yani erişilebilir sesimizi etkinlik? mesela ben bir kermese gideceğim zaman, bir derneğe Hı hı. gideceğim zaman, bir işte biraz önce söylediğiniz bir organizasyona gideceğim zaman, bir iftar programına gideceğim zaman şunu düşünmemem lazım. Acaba ben tekerlekli sandalyeyle orada rahat gezebilecek miyim? Acaba Hı hı. merdiven var mı? İşte acaba bir görme engelli için yer müsait mi? Acaba sahnenin arkasında mı duracağım yoksa sahneye benim rahat görebileceğim bir yer yapılmış mı? Bu Hı çok hı. zor değil aslında. Sadece düşünme ve farkındalıkla alakalı bir şey yani. Çok basit bir şey. Ama o çok basit bir şey bizim hayatımızda çok büyük değişikliklere sebep oluyor yani. Bizi çok kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Çok mutlu oluyoruz biz böyle şeylerle karşılaşınca. Aa bizi düşünenler varmış falan diyoruz. Çok seviniyoruz yani. Yani bununla alakalı eğer ne yapacaklarını bilmiyorsa organizatörler bizimle irtibata geçebilirler. İşte dediğim gibi sosyal medya hesabından olabilir, telefondan olabilir. Hı hı. Yani biz böyle bir şey yapıyoruz. İşte bir görme engelli nasıl daha rahat ulaşabilir? İşte bir fiziksel engelli nasıl ulaşabilir? Ne yapabiliriz ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için diye bizimle irtibata geçebilirler, bizden bilgi alabilirler. Seve seve yardımcı oluruz. Mesela bir site yaptık. Yani siteyi yapan arkadaş sağ olsun her şeyi düşündü. Yani biz daha söylemeden dedi ki hocam işte bu dedi az görenler için, işte renkli görenler Hı hı. için, gece görenler için, her şey için, sağırlar için bu sitemiz her şeye uygun dedi yani. Şu anki yapılabilecek teknolojide yani. Hı Ee, hı. biz demeden düşününce biz mutlu oluyoruz. Yani bak bu Çok da varmış ne kadar duyarlı bir güzel diye. arkadaşmış. Çok duyarlı. Buradan ona selamlar yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hatta bugün sitemize basın duyurumuzu da normalde yapmayabilirdi yani. Vaktini ayırdı. Hı hı. Basın duyurusunu İngilizce, Almanca ve Türkçe olarak yayınladı sitemizin giriş sayfasında. Yine biz e, son iki şeyim kaldı. E, sesimizi duyurmak isteyen kim varsa yani sosyal medya olabilir, kanal Hı hı. olabilir, gazete olabilir, şahıs olabilir.
Biz bunu açığız. Yeter ki desin ki ben sizin sesinizi duyurmak istiyorum. Biz de zaten istediğimiz bu. Bu yardıma yani bize ettiği yardıma minnettar kalırız, teşekkür ederiz. Çok memnun oluruz. Size de tekrar buradan teşekkür ediyorum yayına bizi Estağfurullah. aldığınız Biz de için. sadece yani Dünya Engelliler Günü'nde bu meseleleri konuşmak istemeyiz. Yani bir fırsat oluştursanız, imkan oluştursanız ara ara hani biz de unutabiliyoruz. Evet, kesinlikle bu bizim kabahatimiz, kusurumuz. Bunu itiraf ederek söylüyorum. Hani siz bizi böyle ara ara bu farkındalığı oluşturmak için sebepler oluştursanız, işte bir kardeşimizin bir müzik aleti çalması, bir resim yapabilmesi, bir etkinliğe katılması ya da bir zorluğu aşması, bir mücadele ve arkasından elde ettiği bir başarı ya da bir başarısızlık hiç önemli değil. Bu mücadeleyi ayakta tutabilmek için birlikte sebepler olduğunda lütfen siz de bizi haberdar edin. Yeniden yayına alalım, haberlere konu edelim ya da başka platformlarda bu meseleleri daha böyle ayakta tutmaya çalışalım Muzaffer Bey. Ben çok teşekkür ederim. Teşekkür Eğer ediyorum. hani vakit darlığından yoksa uzun uzun konuşmak isterim işin doğrusu ama ana haber bülteninde Son bir ancak şey bu daha kadar. söyleyebilir miyim çok kısa? Buyurun. Bu problemlerin çözümü yerellerde olursa daha şey Hı olur. hı. Yani yereldeki yönetici, etkili yetkili kişiler bu konuda duyarlı olursa işimiz çok daha hızlı ve kolay olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Rica ederim. Pınar kardeşime de çok selam söyleyin. İnşallah ilk fırsatta Aleykümselam. Arzu Keçeli Hanım'la da o da doğuştan görme engelli bir kıymetli öğretmenimiz KHK'lı. Onunla da ilk fırsatta konuşma şansını yakalamış olacağız diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim. Size iyi Ben teşekkür çalışmalar ediyorum. diliyorum. Hayırlı Dernek akşamlar. yöneticisi ve Çok sağ olun. çalışanlarınıza da selam ederim efendim. Evet, Dünya Engelliler Günü'nde konuştuk. Yani evet, biraz önce de ifade ettim. Bir ayıbımız, bir kusurumuz. Ben kendi adıma söyleyeyim bunu. Hani sadece hep deriz ya anneler günü sadece yılda bir gün mü olsun? İşte sevgililer günü yılda bir gün mü olsun? Engelliler günü yılda bir gün mü olsun? Hayır olmasın. Olmasın diye bizim için de bir farkındalık oluşturdu değerli konuğumuz Muzaffer Bey'in kabulleri. İnşallah bundan sonra bu konularda daha duyarlı haberler ve konuklarla karşınıza çıkacağız inşallah.